Ay Yıldız hoş geldin. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir saniyenizi rica ediyorum. Nasılsınız? Danisa merhaba. Melis merhaba. Selvin nasılsın? Tunzale. Tunzale de geldi. Ne güzel kırmızı kalpler. Dilce ne güzel kalpler. Kemal hoş bulduk diyor. Gülseren burada. Her şey yolunda mı arkadaşlar? Afra ve Mert'le konuşacağız elbette. Soruyorsunuz. Kiril alfabesiyle yazan arkadaş. Ne yazdığını anlayamıyorum. Ne olur tercüme ederek yazarsanız buraya. Altyazı geldiği zaman Rusça altyazı da gelecek. Bulgarca da gelecek. Belarusça da gelecek. Nereden, hangi ülkedenseniz mutlaka anlayacaksınız altyazıyı okuyunca ne demek istediğimi. Google Translate'te çevirin, ondan sonra buraya yapıştırın mesajınızı. Çünkü Kiril alfabesini anlayamıyorum. Sinan Karlıtepe merhaba. Naile nasılsın? Dün yoktun arkadaşlar. Evet, dün bir işim vardı. Ani bir işim çıktı daha doğrusu ve yetişemedim. Yani yayın saatini yapamayacağımı anladığım için olmadı. Aysel merhaba. Ben de sizleri özledim Aysel. Altyazı evet, her gün zaten altyazı ekleniyor arkadaşlar çeşitli dillerde. Rusça da ekleniyor altyazı. Yayından sonra hemen müsaade etmiyor altyazıları eklemeye YouTube. YouTube çünkü kendisi yayını bir tekrardan izliyor ve değerlendiriyor. Yani kurallara uymayan bir söz var mı filan şeklinde. Ondan sonra YouTube okey veriyor, onay veriyor ve altyazıları açıyor. Onun için hemen yayından sonra değil de bir 15-20 dakika, bazen yarım saat uzayabiliyor. Bir gün hatta ertesi sabaha kadar bir teknik arıza yüzünden altyazıları gerçekleştirememiştik. Akile Kabaca merhaba. İyi akşamlar Stoak. Teşekkür ederim, iyiyim. Elanur merhaba. İnşallah Elanur. Ege de burada, Aysel de burada. Evet, dediğim gibi Afra Saraçoğlu, Ömer Ramazan Demir'den konuşacağız. Bu arada şunu da söyleyeyim, müjdeleyeyim. Pek çok arkadaş, ya Bilal abi, Onur Akay'la sohbetinize doyamıyoruz. Ne olur daha çok yayın yapalım birlikte diye mesajlar yazıyordunuz ya. Onur Akay'la bugün konuştum ve haftada 2 gün yayın yapmaya karar verdik Onur Akay'la. Cumartesi günleri birlikte oluyoruz zaten. Canlı yayın yapıyoruz Onur'la. Artık pazartesi günleri de 18'de Onur Akay'la canlı yayında olacağız. Her hafta, haftada 2 gün sizlerle buluşacağız beraber. Bu güzel haberi de paylaşmak istedim. Onur Akay da sizi çok seviyor ve sizlere çok selamını iletmemi istedi. Bunu da söyleyeyim. Elanur Nail'e ben hafızlık yapıyorum diyor. Ne güzel. Stoak sizi dün bekledim ama gelmediniz diyor. Kusura bakma Sto. Öyle bir dışarıda da, yani evde de değildim, dışarıdaydım. Dolayısıyla olmadı yani. Ferhan Haskan evet ya, süper haber 2 gün. Evet Feryan. Stoak Afra ve Mert'in ailesiz görüşmüşler, çok sevindik diyor. Aysel oley diyor. Milk de burada. Milke Giç. Peki. Fatma Bilal abi, şimdi size DM'e haber yazdım. Dün göremedim canlı yayınınızı. Bugün de yok sandım. Peki. Mesajın için teşekkür ederim. Hasan Kof. Ne güzel kalpler. Çok güzel arkadaşlar sizlerle beraber olmak. Abone olmadan izleyen arkadaşlar varsa, abone olurlarsa çok sevinirim. Dilya'dan pembe kalpler geldi. Onur Bey'i de çok seviyorum diyor. Pembe kalpleri buradan da Onur Akay'a iletiyoruz, yolluyoruz. Onur bizim yayınlarımızı sonradan izliyor arkadaşlar. Bütün konuştuklarımızı sonradan dinliyor. Yayınlarımızı izliyor Onur Akay.
Evet, beğen sayısını artırabilirsek, beğeniyorsanız yayınlarımızı lütfen, like'layın ve abone olmadan izleyen arkadaşlar varsa da abone olurlarsa bizimle bu güzel yayınları her gün, beraber olarak paylaşırlarsa, bizden, YouTube'dan onlara yayın başladı şeklinde haber gelmesini arzu ediyorlarsa abone olmalarını isteriz. Kemal diyor ki Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu'nun Instagram hesabını bir tane resmini beğenmişti. Reklamlı olanı. Ben bakmıştım. Beğeniden çıkmış. Sonra da beğenmiş. Yani çıkmış sonra yine tekrar girmiş. Peki Nelida Arjantin to Salad Arjantin. Welcome Nelida. Welcome Nelida from Arjantin. Hola 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 amigos. Hola. Fatma evet Onur Bey sizi seviyoruz saygılar. Yegane Naz Evin ne güzel ya bütün yayın mesaj okuyacağım neredeyse. Evet. Peki arkadaşlar. Nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Bugün sizler için güzel haberler var. Athena Gökhan ve Farah Zeynep Abdullah'tan başlayalım. Athena Gökhan ve Farah Zeynep Abdullah aşağı yukarı bir 8-10 aydır bizim bildiğimiz beraberler. Athena Gökhan eşinden boşandı ve eşinden boşandıktan kısa bir süre sonra Farah Zeynep Abdullah'la Londra'ya gittiler. Çok kısa birkaç gün sonra. Orada ev tuttukları ve beraber oturdukları iddia edilmişti. Biz de o zaman Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında bunu duyurmuştuk. Fakat tabii ki elimizde kanıt olmadığı için boşanmanın Farah Zeynep Abdullah'la ilişkisinden dolayı olduğunu söylemedik. Hala da söylemiyoruz. Elimizde bir kanıt yok. Ancak o şekilde iddialar konuşuluyor. Sosyal medyada da var. Milletin de ağzı torba değil ki büzesin. İnsanlar söylüyorlar. 3 çocuklu bir baba Gökhan ve eşi de Gökhan Özoğuz. Eşiyle de Melis Ülken'le de 13 yıllık evlilerdi. Ama evlilik bitti ve Farah Zeynep Abdullah'la beraber. Hatta o zamanlar bu haber yayıldığında, yazıldığında Hürriyet Gazetesi'nden bir arkadaş yazdı. Onların birlikte Londra'da ev tutup yaşadıklarını. Dedikoduları Gökhan Özoğuz şu sözlerle yalanlamıştı arkadaşlar. Gökhan Özoğuz bizi yabancılar da izliyor. Onun için onlar gerçi bizi bizden iyi biliyorlar da yine de söylememde yarar var. Ünlü bir şarkıcı, ünlü bir müzik rock grubu Athena'nın üyesi. Zaten onlar kardeşler, Athena'yı kuranlar. 2 kardeş ve arkadaşları. Ve televizyonda da çok sevilen bir müzik yarışma programının jüri üyesi kendisi. Neydi o programın adı? Acun Ilıcalı'nın yaptığı. Ve sevilen bir insan. Hatta çok sevildiğini de söyleyebiliriz Gökhan Özoğuz'un. Bu aşk haberi yayınlandıktan sonra Patricia Hola desde Argentina diyor. Patricia'ya çok selamlar. Azerbaycan'dan takip ediyorum diyor Ruksara. Azerbaycan'a çok selamlar. Teşekkür ederim. Ben iyiyim Ruksara. Sizler nasılsınız? Gülşen Dönmez, Elanur, Zülal. Barıştılar tabii. Afran barıştı. Çiğdem de geldi. Lütfen Onur abiyle canlı yayın yapın. Çok özledik. Çiğdem demin onu açıkladım. Sen yoktun galiba. Haftada 2 güne çıkardık Onur'la. Bugün konuştuk. Hem cumartesi hem pazartesi günü yapacağım. Peki şunu okuyayım. Anlatayım. Gökhan Özoğuz bu Farah Zeynep Abdullah da oyuncu. Öne çıkan oyunculardan biri. İyi rol yapıyor. Ben kime anlatıyorum ya? Bizi bizden iyi biliyorsunuz. Oyuncularımızı, şarkıcılarımızı, bizi yurt dışından izleyenler. Hepinize selamlar. Diyor ki o zaman bu haberi yapan muhabirle ilgili olarak sosyal medyada Gökhan bizim diyor Farah Zeynep Abdullah'la diyor yeni film projemiz var.
Romantik komedi. Haberi yapan arkadaş senarist olmuş, Farah'a rol vermiş. "Ne alaka yahu?" diyor, "bizim Farah'la," diyor, "aşk yaşadığımız," diyor. Böyle dalga geçiyor güya aklınca. Ama bugün gelinen noktada onların, aşk yaşadıkları bir kez daha, ortaya çıktı. Şöyle söyleyeceğim, bu olaylardan bir süre sonra, bundan 3 ay kadar önce Londra'da onların birlikte çekilmiş fotoğrafları yayınlandı. Bir Türk turist İngiltere'de, Londra'da onlara tesadüf ediyor. Ayaküstü baş başa konuşurlarken resmini çekiyor. Bu zaten Allah'ın İngiltere'sinde, Londra'sında, eee, baş başa ne işiniz var? Elbette ki bir aranızda bir ilişki var. Zaten bu söylentiler, ayyuka çıkmıştı ve bugün de yine, eee, magazin sayfalarında, benim sayfamda da var. Eee, Farah Zeynep Abdullah'la Gökhan Özoğuz aynı ortamdalar. Ya bir ofiste ya evde beraberler ve Farah Zeynep Abdullah diyor ki, aniden kayda giriyor, aniden video çekmeye başlıyor. Arkadaşlar, Athena Gökhan, Gökhan için bensiz, Farahsız yürüyor demişler, Farahsız geziyor demişler. Arkadaşlar bir daha Gökhan'ı, yalnız yürüdüğünü, bensiz yürüdüğünü görürseniz bana haber verin diye bir video çekiyor. Ve onları ilk kez, yan yana görüyoruz. Kendi istekleriyle bu videoda ilk kez. Ben bundan şunu anladım. Ben kendi sayfamda, Instagram sayfamda, bu konuda bir video yayınladım. Video çektim. Kendim bir, orada mesaj verdim. Hani aşk yaşamıyordunuz Atale Gökhan? Hani sadece arkadaştınız? Farah Zeynep Abdullah'la haberi yapan gazeteci arkadaşlar sözüm ona dalga geçmiştiniz. Farah'la romantik komedi çekeceğiz. Yeni film projemiz var demiştiniz. Dediğiniz gibi oldu. Çok komiksiniz gerçekten. Ünlü ve hatalı erkekler ilişkilerin bilinmesini istemezler. Ama kadınlar öyle değil. Duyulsun ister. O benim. O benim sevgilim. O benimle beraber. Kadınlar böyle ister. Duyulsun isterler. Herkes duysun. Yer gök duysun. Dünya duysun isterler. Ve Farah video çekiyor. Sen Farah'ın kayda girdiğini görüyorsun. Far görmüş tavşan gibi, yüzüne far tutulmuş tavşan gibi kala kalıyorsun. Ne diyeceğini bilemiyorsun. Hadi Gökhan be, hadi biraz cesaret be, sahiplen şu ilişkiyi diye bir video çektim. Evet, gerçeklerin bir gün mutlaka ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Ve hiçbir şey gizli kalmaz. Kemal Afra Saraçoğlu annesinin evinde Bilal abi diyor. Evet, Afra Saraçoğlu, oradaki çekimler bitti sayılır artık arkadaşlar. Daha uzun süre annesinin evine gidiyor. Daha uzun süre, zaten çok yakın 50-60 kilometre film setiyle annesinin evinin arası, dizi setiyle, ve Afra, orada, dinleniyor. Hırvat sporcu çok ilginç bir rekor kırdı arkadaşlar. Vitomir Maricic su altında nefesini en uzun tutan insan olarak çok önemli bir rekor kırdı. 29 dakika 3 saniye. Guinness Rekorlar kitabında, bu rekor daha öncesi 24 dakika 37 saniyeydi. 5 dakika kadar uzattı. Bu, serbest dalış sporcusu, Hırvatistan vatandaşı. Yalnız şöyle bir, ilginç yönü daha var bu rekorun. Nefesini tutmadan önce 10 dakika boyunca saf oksijen soludu bu sporcu. Böylece kanındaki oksijen seviyesini normalden 5 kat daha çoğalttı. Hırvatistan'da 5 resmi jüri ve 100 kadar seyirci ve medya mensuplarının önünde, 3 metre derinliğinde bir yüzme havuzuna dalarak gerçekleştirdi.
Bundan önceki rekorun 24 dakika olduğunu söylemiştim, değil mi? 24 dakika 37 saniye. Şimdiki kırılan rekor 29 dakika 3 saniye. Dalmadan evvel söylediğim gibi saf oksijen takviyesi yaptı. Soludu 10 dakika boyunca. Oksijen desteği olmadan en uzun süre suyun altında kalmayı başaran sporcu ise bir Fransız. Stefan Mifsud. Stefan Mifsud hiç daha önceden oksijen desteği almadan 11 dakika 35 saniye, çok büyük bir başarı ya. 11 dakika nefesini tutup dalıyor. Daha önceden bir oksijen takviyesi falan yapmıyor. Kanını oksijenle zenginleştirmiyor. Sizler kaç dakika, kaç saniye kalabilirsiniz? Hiç çıkmadan suyun altında. Suyun altında ne kadar kalabilirsiniz? Zor bir uğraş değil mi bu? Zor bir şey. Ama ilginç rekor. Onu da söyleyelim. Bu arada Özcan Deniz'i herkes çok seviyor. Hem önemli bir şarkıcı hem önemli bir oyuncu Özcan Deniz. Sevgili Özcan Deniz. Onu Türkler de çok seviyor. Yurt dışında da pek çok seveni var. Ve ne yazık ki arkadaşlar, ne yazık ki abisiyle bitmeyen bir sorunu var. Ana konu para ama para eksenli de olsa bu tartışmaları, e, para eksenli de olsa artık ailenin hatta sülalenin bütün kirli çamaşırları ortaya döküldü diyebiliriz. Tartışma hiç istenmeyen boyutlara doğru evrildi. Şimdi Ercan Deniz bugün bir magazin programına, Bir Kanal diye bir televizyon kanalı kuruldu arkadaşlar. Orada ünlü magazin gazetecisi Ali Eyüboğlu ve sunucu partneri Elif'e Yılmaz Bir Bakalım isimli bir magazin programı yapıyorlar her sabah. İzlemenizi tavsiye ederim. Ali Eyüboğlu'nun tecrübesi çok önemli. Ve Ercan Deniz bu televizyon programına bağlandı telefonla. Bazı iddialarda bulundu. Onlardan en çarpıcı şuydu. Kardeşi Özcan Deniz'in ilk eşi Feyza Aktan'ın hamileliğine inanmadığını, çocuğun kendisinden olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yaptırdığını açıkladı. Ne kadar çarpıcı değil mi? Feyza Aktan'ın, Özcan Deniz'in karısının memleketi Antalya'dan otobüse binip İstanbul'a geldiğini, geliş amacının Özcan Deniz'in filminde oynamak, figüran olarak oynamak olduğunu, 10 gün sonra hamile kaldığını, Özcan Deniz'in bu hamileliğe benden mi değil mi diye inanmadığını ve buna bir DNA testi yaptıralım diye abisine söylediğini, abisi de onun her şeyle ilgilendiği için yengesini hastaneye götürüp DNA testi yaptırdığını ve Ali Eyüboğlu soruyor, peki sonuçta ne oldu diye. Çocuk Özcan Deniz'denmiş diyor. Şimdiki oğlu, yani Samar Datkar'ın şimdiki karısının, ikinci karısının yanından ayrılmayan çocuk var ya, Özcan Deniz'in evinde daha çok. Tabii annesiyle de görüşüyor, gidiyor. Ama Özcan onu bırakmak istemiyor. Hep yanında. Ee, o dünya güzeli çocuğun, Uzay'dı değil mi ismi? Böyle bir DNA testi sonucu onaylandığını söylüyor. Yani tabii ki bu kadar artık bir ailenin özeline girmek, bu kadar her şeyi anlatmak hiç bir şekilde doğru değil. Tasvip etmiyorum. Şey diyeceksiniz ki ya Bilal Özcan sen magazincisin, gazetecisin. Böyle skandallar, böyle rezaletler ortaya çıksa senin işine gelmez mi? İşte haber yakalıyorsun, haber oluyor, konuşuluyor. Bir magazinde bir zenginliktir bu. Niye tepki Hayır efendim. Bizler önce insanız. Ben önce insanım, sonra gazeteciyim. Ben o çocuğu düşünürüm. Ben o kadını düşünürüm. Ben Özcan Deniz'i her hatalı da olsa Özcan Deniz'i düşünürüm. Yani burada alem mahremiyetine, burada çocuğun mahremiyetine
saygı göstermek lazım ve böyle konuları prim yapmak için ortaya dökmemek lazım. Ercan Deniz'in buradaki düşüncesi, ben abimi rezil edeyim, o benle uğraşıyor, beni mahkemeye veriyor zaten. Onu rezil edeyim de görsün bakalım. Ya senin ne rezaletlerin var kim bilir? Senin ne olayların var kim bilir? Ercan Deniz, bu yaptığını hiç doğru bulmuyorum kardeşim. Hiç doğru bulmuyorum. Hiç doğru bulmuyorum. Fatma, o kanal bizde çıkmıyor diyor Bilal abi diyor. Aleyhiboğlu'nun programını çok severim. Maalesef izlemiyoruz. Fatma, Dijitürk'te var ama Dijitürk sizde olmayabilir. Şöyle yap. Yapay zeka uygulaman varsa yapay zekaya sor. Bir kanalın şeylerini öğren. Bir kanala nasıl girebilirim diye. Onun yöntemini öğren. Ya da Google'da yaz bir kanal. Hangi frekanslardan çıkıyor? Hiçbir şey yapamıyorsan bir kanalın mutlaka Google'da adresi vardır. Canlı yayın adresi vardır. Canlı yayını bir kanalı bul, web sitesini canlı yayın yazar zaten, orayı tıkla. İnternetten seyredersin. Süreyya Yoksullaban, lütfen başlamayalım ya artık diyor. Tartışmayın arkadaşlar. Barışmayı yani burada tartışmayın. Yani onlar barıştılar. Evet, karşıt fikirlere her zaman saygı duyuyoruz ama lütfen yani karşı iddiaları böyle yayıp da insanları töhmet altında bırakmayın, suçlamayın. Çiğdem Aslan Argun, Ay Yıldız, Aycan Tümkaya, Afra Mert. Peki arkadaşlar. Evet, İrem Derici evleniyor. İrem Derici evleniyor. Evlilik teklifini kabul etti İrem Derici. İrem Derici'nin sevgilisi Melih Kunukçu. Ne kadar güzel bir çocuk o ya. Ne kadar başarılı, iyi bir dansçı, çok iyi bir dansçı. Melih Kunukçu ve DJ. Ve İrem Derici'nin şimdiye kadar aradığı mutluluğu bulabileceğine inandığı bir erkek çıktı karşısına. Biliyorsunuz İrem pek çok kez aşk yaşıyordu, aşık oluyordu ama 8-10 ayda ayrılıyordu. Bu sefer Melih Kunukçu ona evlilik teklifiyle geldi. Başından bir evlilik geçmişti İrem Derici'nin, biliyorsunuz. Ancak mutluluğu kısa sürdü. 1,5 senede falan boşandı. O radyocu bir eşi vardı. Şimdi ise İrem Derici hakikaten mutluluktan ayakları yere basmıyor. Bu evlilik teklifini bir arkadaşlarının düğününde aldı İrem Derici. Melih Kunukçu önünde diz çöktü ve yüzük kutusunu açıp evlilik teklif etti. İrem Derici de çok mutlu olarak kabul etti. Ancak o evlilik teklifini kabul ettikten sonra İrem Derici hiçbir açıklama yapmadı. Bir paylaşım da yapmadı. Bir story'de de bir şey söylemedi. İnsanlar da merak ettiler ve sordular, neden bir şey paylaşmıyorsun? Neden bu konuda bir şey söylemiyorsun diye. Bugün bir açıklama yaptı. Yakın arkadaşlarımın düğününde ben de bir evlenme teklifi aldım. O günden beri hiçbir şey paylaşmadım. Herkes diyor ki neden paylaşmıyorsun? Hadi yüzüğü göster diyor herkes bana. Hayatımda ilk kez çekiniyorum ve utanıyorum diyor. Biliyorsunuz İrem Derici biraz arsız, biraz da patavatsız. İrem, kusura bakma öylesin. Ama çok tatlısın. Sana yakışıyor arsızlık. Ee, Benim ilk evliliğim değil. Evet, biliyoruz. Ben ilk kez evlilik teklifi aldım diyor. Demek ki ilk kez evlendiğinde evlilik teklifini İrem kendi yaptı. O zaman demek ki adama. Ee, Başkalarının düğününde evlilik teklifi olur mu diye yazdılar sosyal medyada. Mutluluk paylaşılınca artan bir şeydir. Allah tamamına inşallah erdirir diye yazdı İrem Derici. Çok mutlu ol ya. Çok mutlu ol İrem Derici. Kocan da çok mutlu olsun. Sen de çok mutlu ol. Gerçekten çok mutlu ol. Bu avukat Rezan Özdemir.
biliyorsunuz, hapse atıldı. Kendisi, avukat Rezan Epözdemir, nerede bir ünlü davası varsa hemen o ünlü davasını üstleniyordu ve ailenin, durumu iyi değilse bila ücret, para almadan o davaya bakıyordu ama ünlü davası dediğim, yani, Türkiye'yi, ayağa kaldıran, Türkiye'yi merak ettirecek davalar bunlar. Biliyorsunuz, işte, eee, Münevver Karabulut cinayet davasında ailenin, Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı oldu çok uzun bir süre ve para almadan. Pınar Gültekin, öldürülen bir kız vardı Fethiye'de. Eee, Sevgilisi tarafından bidona çimentoyla, gömülmüştü, öldürüldü filan, yakıldı. Böyle çok kötü bir cinayetti ve Türkiye ayağa kalkmıştı. Orada da hiç para almadan, Ahmet Minguzi, Allah rahmet eylesin, bu Kadıköy'de geçen kış bıçaklanıp öldürülen çocuk Ahmet Minguzi, onun davasını aldı hiç para almadan. Ve başka böyle ilginç davalara hemen o sahipleniyordu. Avukat olarak hemen gidiyordu. Para önemli değil, parasız yapıyorum diye. Sosyal dayanışma filan diyordu. Ve şimdi rüşvet vermekten hapis cezası aldı ve, hapse atıldı. Tutuklandı. Daha ceza almadı da tutuklandı. İddianame, hazırlanıyor. Ve başka suçlamalar da var hakkında. Çok karışık ilişkileri olduğu, hakimlerle ve savcılarla menfaat ilişkileri olduğu iddia ediliyor. Son zamanlarda çok palazlandı, çok öne çıktı. Bütün televizyon programlarına, çağrıldığı yerlere filan katılıyordu. Kendini medyaya, halka gösteriyordu. Eee, Çok medyatik olmaya çalışıyordu. Çok öne çıkıyordu. Galatasaray Kulübü'ne bir ara, yönetici olmaya kalktı. Bir şeyler oldu. Kısa sürede Galatasaray onu gönderdi. Galatasaray Kulübü gönderdi ve hakkında bir sürü iddia var. Yine söylenen, anlatılan. Bu kişi, eee, aynı zamanda, şarkıcı Sıla'nın da sevgilisi Ahmet, neydi soyadı Ahmet? Onunla, Sıla'yı dövdüğünde Ahmet, hani, kafasına kül tablası filan vurdu, duvara vurduğunda, eee, şarkıcı Sıla'nın da avukatıydı bu. Hep böyle diyorum ya, öne çıkan davalarda kendini göstermek isteyen ama iyi de avukat, birisiydi, ve geçtiğimiz kışta bizim programa bağlandı telefonla. Konu Münevver Karabulut'un katilinin mezarının açılma konusuydu. Telefona bağlandı. Telefonda anlatıyor, devamlı anlatıyor ve kendisine soru sorulmasını istemiyor. "Ya, ben gazeteciyim kardeşim, sen konuk olarak telefonla bağlanmışsın. Merak ettiğim bir şeyi ben kendi adıma değil, halkın da merak ettiğini düşünerek onu teraziyi tartabilecek durumdayım çünkü. 48 yıldır bu işi yapıyorum. Anlatıyorsun ama sana soru sorulması gerektiği zaman sorulacak. Ben de araya girdim, bir soru sordum. İşine gelmedi. Araya girmem işine gelmedi onun. Bana dedi ki magazin soruyorsun filan. Magazin soruyorsun kardeşim, ne alakası var şimdi bu sorunun burada filan falan fıstık. Ondan sonra böyle bir sert yaptı. Kardeşim sen zaten magazin programındasın. Tabii bunu böyle demedim. Konuklarımıza saygılı olmak zorundayız. Hak etti bunu ama demedim. Dilimi ısırdım demedim. Sen zaten magazin programına bağlandın. Bu dedi magazin sorusu dedi. Yani filan böyle bana böyle bir ters bir şey yaptı. Ondan sonra biraz daha konuştu. Çekti gitti. Gittikten sonra yapımcı stüdyoya geldi. "Ya" dedi, "Bilal abi" dedi, "işte, adam kızdı falan." "Kızarsa kızsın." dedim ya. "Bu" dedim, "güç zehirlenmesine uğramış." dedim, "bu adam." dedim. "Güç zehirlenmesine uğramış." dedim. Hakikaten dediğim çıktı. Adam güç zehirlenmesine uğramıştı. Verdiği rüşvetin, aracılık yaptığı rüşveti filan kendisi hukukçu, avukat olduğu hâlde arkasında deliller bırakacak kadar başı dönmüş, gözü yükseklerde dönmüş kendisi yani. Şeyini şaşırmış. Eee, nereden geldim, ne oldum delisi olmuş. Anlatabiliyor muyum? Öyle olmasaydı, eee, bu kadar önemli bir hukukçu savcıya
savcıyla bitirdikleri işten nakiti savcıya verip ondan $2,5 milyon yaklaşık $2,5 milyon senetleri alıp kasasına koymazdı. Polis iş yerine baskın yaptığında o kasayı açtı ve orada savcının imzaladığı $2,5 milyonluk senetleri gördü. O yüzden tutuklandı. O rüşvete açık aracılık yaptığının deliliydi. Güç zehirlenmesi çok kötü bir şeydir arkadaşlar. Ayakların yerden kesilmesi. Ego diyebilirsiniz. Kibir diyebilirsiniz. Egolu ve kibirli bir insan Rezan Alp Özdemir. O yüzden hapiste. Ve bu tehlike suç manasında söylemiyorum. Yanlış yapma, hata yapma anlamında söylüyorum. Ünlüler için alkışlarla zirveye çıkanlar için de geçerli. Bu alkışlar insanın başını döndürür. Bu alkışlar insana hata yaptırabilir. Çok güzeldir bu alkışlar, değil mi? İnsanın sürekli her yaptığı gösteride, her yaptığı işte sonunda alkışlanması, takdir görmesi. Ama kendi ruhunuzu, kendi içinizi, gönlünüzü her zaman dizginleyeceksiniz, sakinleştireceksiniz. Sen Allah'ın bir kulusun. Sen topraktan geldin, toprağa gideceksin. Sen de sıradan bir insansın. Sadece yaptığın işle başarılı oluyorsun. Bunun artısı sana. Aman ne olur kibirlenme. Aman ne olur egolanma. Aman ne olur insanları küçük görme. Başkalarını küçük görme. Aman ne olur kendini kaybetme diye insanın kendisini telkin etmesi, kendi kendine içine bu mesajları yollaması çok önemli. Yoksa hatalar yaparsınız. Çok hata yapan şöhretler var. Onun için bunu söylemek, anlatmak ihtiyacı duydum arkadaşlar. Peki beğen sayımız ne durumda? Beğen sayısı, like sayısı ne yazık ki fazla artmıyor. Banu Kabaş, Mert Afra nazar değmesin diyor. Zülal, Elanur, Aycan Tümkaya, Defne Çetin, Beyza Nur'u engellememi istiyorlar. Beyza Nur ne yapıyor arkadaşlar? Aylin Bayar, Esma Eken, Aysel Eliyava, Humay Ahmedova. Alçak gönüllü olmak lazım. Yani ne olursanız olun arkadaşlar. Alçak gönüllü olmak, yükselirken de seviyeni bozmamak, huyunu suyunu değiştirmemek, insanlara karşı kibirlenmemek, bunlar çok önemli. Sonuçta hepimizin yediği bir lokma, hepimizin aldığı bir hava, aynı hava. Ne kadar paran, ne kadar servetin olursa olsun, önemli olan sağlık. Yani sağlığın giderse hiçbir şey işe yaramaz. Ne para işe yarar, ne alkışlar işe yarar. Önemli olan iyi insan olup hayır duası almak. Öyle değil mi? İnsanlardan teşekkür almak, örnek olmak, örnek olduğunu hissetmek ve iyilik yapmak. Ve dostlar iyi insan olmak, iyilik yapmak, hayır yapmak, yoksullara yardımcı olmak, sadaka vermek. Bunlar çok önemli. Elimizden geldiği kadar, yapabildiğimiz kadar, bütçemizin el verdiği kadar. Bilal abi, Mert Ramazan Demir o çocukların annesini takip etmeye başlamış. Assos'taki ev mimarlık olan. Berrak Azak, hayatta en çok huzur lazım. Beyza Nur üzülme diyor. Umut hep var diyor Elanur. Aysel Gök kesinlikle. Çiğdem Aslan Argun dua. Peki arkadaşlar. Peki dostlar. Metruk Adam kaç gün kaldı? Bugün ayın 19'u değil mi? 22 Ağustos'ta Netflix'te yayına giriyor. Mert Ramazan Demir'in yeni filmi. Seyredecek olanlar parmak kaldırsın göreyim. Metruk Adam'ı kimler izleyecek? Metruk Adam filmini kimler izleyecek? Parmak kaldırsın. Parmak. Aysel şapkan çok güzel diyor. Teşekkür ederim. Kaptan şapkası. Metruk Adam'ı kimler izleyecek? Ben izleyeceğim. Onur Akay'la canlı yayınımızı haftada 2 gün yapacağımızı söylediğim değil mi arkadaşlar? Burada olmayanlara da tekrar söylemiş olayım.
Onur Akay'la sadece cumartesileri yapıyorduk. Bundan sonra pazartesileri de canlı yayın yapacağız. Hem cumartesi hem pazartesi. Bugün Onur Akay'la konuşurken Onur dedim, böyle bir arzu, böyle bir istek var. Bizi izleyen dostlardan, arkadaşlardan. 2 gün yapalım Bilal abi dedi. O zaman dedim cumartesiye, pazartesiye ekleyelim. Uyar mı sana? Uyar bana dedi. Ve hepinize çok selam söyledi. Bak diyor ki Aysel abi ne olur yapın, doyamıyoruz ya diyor. Ay Yıldız benim kanalım yok, nasıl izleyeceğim diyor. Yani Netflix kanalın mı yok? Netflix'e abone değil misin? Netflix'e abone değilse nasıl izleyecek arkadaşlar? İzleyemez, öyle değil mi? Arkadaşlar bir fikriniz var mı? Nasıl izleyecek? Netflix'e abone olmayanlar nasıl izleyecek? İzleyemezsin herhalde ya. Bir abone olan bir arkadaşına gideceksin evine ya da cep telefonundan izleyeceksin. O arkadaşının cep telefonuna uygulamasından abone olan arkadaşın evine gitmeden de, ya da Netflix olan bir kafeteryaya gidip, bir kafeye gidip Netflix olan öyle bir yerden izleyebilirsin. Yani Netflix olan abone olmak istemiyorsan. Metuk adamı bekliyoruz diyor Akile. Hepimiz izleyeceğiz diyor. Dille parmak kaldırdı. Film siteleri var diyor Berrak Azak, ama Netflix'e üye değilse o film siteleri nasıl izleyecek oradan? Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak Bilal abi? Sete ne zaman çıkacak? 4. sezonun yeni çekimleri 23 Ağustos Cumartesi günü başlayacak arkadaşlar. Kızılcık Şerbeti'ni soruyordunuz bana. Çekimler 23 Ağustos'ta başlar. Ve Eylül'ün ortasından itibaren de Kızılcık Şerbeti'ni ekranda görmeye başlarız diye düşünüyorum. Eşref Rüya, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir. Çok seviyorsunuz biliyorum Eşref Rüya dizisini. Ben de Demet Özdemir'i çok beğeniyorum, oyunculuğunu. Çağatay Ulusoy'u da takdir ediyorum. 25 Ağustos'ta pazartesi günü, 25 Ağustos pazartesi 2. sezon çekimlerine başlayacak. Onlar da muhtemelen Eylül'ün sonuna doğru ekranda olurlar diye düşünüyorum. Uzakşehir seti Mardin'de başladı. Mardin'de Uzakşehir'in seti başladı. İstanbul'da da set kurulacak. Ağustos'un sonuna doğru. Galiba 24 Ağustos'ta kurulacak. Dizi 15 Eylül'de başlar arkadaşlar. Yetişirse yeni bölümler yetişebilir. 8 Eylül'de de kanalla görüşmeleri sürüyor yapımcının. 8 Eylül'de de yayına alabilirler Uzakşehir'i. 15 Eylül'de de reklam garantisi olan dizilerden biri. Reklam garantisi. Yani bu reklam krizi var ya dizi sektöründe. Bazı diziler final de yapamadı. 2 dizi galiba final yapamadı. Son bölümleri reklam alamadığı için. Eylül'ü bekliyorlar final yapmak için. İnşallah Eylül'den itibaren televizyon dünyasının bu reklam alamama sorunu ortadan kalkar. Yoksa bazı dizileri izleyemeyiz de yani. Çekilen bazı dizilerin bile öyle bir yayınlanmama tehlikesi olabilir. Allah korusun, ama bu reklam sektöründeki kriz dizileri Şubat-Mart'tan itibaren çok kötü etkilemişti biliyorsunuz. Bazı haftalar diziler yayına girememişti. Yeterli reklam alamadıkları için bir sonraki hafta girmişti. Dizileri de böyle konuştuktan sonra Özbekçe yazın, Husan Özbekçe yazın diyor. Evet, bu söylediğimi biraz sonra Özbekçe yazdıktan sonra anlayabileceksin altyazıdan okuyarak. Konuşurken sadece İngilizce altyazı yazılabiliyor. Canlı yayın sırasında YouTube sadece İngilizce altyazıya müsaade ediyor. Yayın bittikten sonra diğer dillerde altyazılar yazabiliyoruz. Ben yaklaşık 40, 50, 60 gününe göre altyazı dili ekliyorum. Ortalama 40 dil ekliyorum, ama talep gelirse başka dillerden de o dilleri de kontrol ederek yorumlarınızı da okuyorum. Kontrol ederek
Eklemediğim dil varsa yine ekliyorum. Özbekçeyi de yayın bittikten sonra YouTube altyazıya izin verdiği dakikadan itibaren, altyazıları açtığı dakikadan itibaren ekleyeceğim arkadaşlar. Sadun Akin geç katıldım hocam diyor. Üzüldüm diyor. Üzülme. Canlı yayını kaçırdıysan biraz sonra tekrarı izlersin. YouTube'dan izleyebilirsin. Benim arkadaşım da kocası öldü diyor Ay Yıldız. Kocasının kardeşiyle evlendirildi. Böyle gelenekler, böyle töreler var. Doğuda, Güneydoğu'da böyle töre var. Uzak Şehir dizisinde de izlediğimiz bu töre. Aysel Eliyeva diyor ki beğenen çok az diyor. Beğen sayısını artıralım arkadaşlar. Ve Afra ile Mert'i konuşacağız şimdi. Afra Mert konusunu konuşacağız. Afra Mert'in barıştığını herkes biliyor. Bunu burada anlattık. Ve Onur Akay'la canlı yayınımızda da bu konunun ayrıntıları da konuştuk arkadaşlar, değil mi? Dilerseniz benim özel üyem olabiliyorsunuz arkadaşlar. Katıl butonunu tıklayarak, gördüğünüz katıl butonunu tıklayarak benim YouTube hesabımda, YouTube sayfamda nasıl üye olabileceğinizi, kafanız karışıyorsa benim açıklamalarda, ana sayfadaki açıklamalar, başlığın altındaki açıklamalar bölümünde de yazdım. Nasıl üye olabileceğinizi oradan da okuyabilirsiniz. Dilerseniz süper etiket ve süper chat de yollayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hüseyin Bilal abi dün yoktun, sana bir şey oldu sandım, Allah korusun. Hüseyin'cim teşekkür ederim. Ani bir işim çıktı ve akşama kadar sürdü. O yüzden yoktum. Azerbaycan'da var. Azerbaycan'da var abi Melaseki. Azerbaycan'da ne var? Beyza Nur duy lütfen, barıştılar diyor. Evet, barıştılar arkadaşlar ve o konuda da zaten bir yayın yapmıştık. Birkaç kere de bunu konuştuk. Onur Akay'la ben geçenlerde sormuştunuz. Afra ile Mert için yeni birlikte oynayacakları yeni proje olabilir mi diye. Dizi olmaz ama dedim, onlara film teklifi geldiğini biliyorum dedim. Yeni birlikte filmde oynamaları için teklif geldiğini biliyorum dedim ve sevgili Onur Akay da bugün yazısında Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aynı filmde buluşacaklarını yazdı. Sinema filmi olma ihtimali var demiştim size. Sevgili Onur Akay da bunu doğruladı ve Onur Akay Afra Saraçoğlu'na Mert Ramazan Demir'in İstanbul'da bir sürpriz hazırladığını da söyledi. İstanbul'da Mert'in Afra Saraçoğlu'na bir sürpriz hazırladığını da söyledi. İsterseniz size Onur Akay'ın bu konudaki anlattıklarını bir dakikanızı rica ederek hemen dostlar. Bu arada sizler beğen yaparsanız çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim beğen yaparsanız dostlar. Ya Gönül Yazar'la geçen gün Onur Akay'la yayında Gönül Yazar'dan konuştuk biliyorsunuz. Gönül Yazar'ın doğum gününde isim vermeden Onur Akay'a sitem ettiğini anlatmıştım. Sevgili Gönül Yazar'la ilgili konuşurken
Onur Akay Gönül Yazar'ın yaşının 89 değil 93 olduğunu söyledi ve ona taş babaanne dedi. Taş bebek denir ya Gönül Yazar'a. Eskiden öyleydi. Sevgili Gönül Yazar'ın ünvanı. Çok güzel bir kadındı. Hala çok güzel. Hala çok güzel. Bu son doğum gününde pasta kesilirken bir videosunu izledim, bir fotoğraflarını gördüm. Hala çok güzel kadın. Yani 90'lı yaşlarda bu güzellik tü 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 maşallah. Ve Onur Akay da taş babaanne dedi. O taş bebeğe gönderme yaparak. Ondan sonra Gönül Yazar avukatı vasıtasıyla e, dava açıyor ve uzaklaştırma kararı aldırıyor Onur Akay'a. Düşünebiliyor musunuz? Ya nedir bu Onur Akay'ın şanssızlığı? Harika Avcı zaten bir uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Konuşmuştuk Onur'la. Haberini yaptığı için, sağlık sorunlarını anlattığı için. Ve şimdi de Gönül Yazar uzaklaştırma kararı aldırdı Onur Akay'a. Eğer Onur Akay Gönül Yazar'la ilgili bir şeyler anlatırsa, konuşursa, haber yaparsa 3 gün hapse girecek biliyor musunuz? Konuşma yasağı getirdiler Onur Akay'a. Ya olacak şey mi ya? Nedir bu Onur Akay'ın çektiği ya? Ünlülerden. Yani. Şimdi Onur Akay konuğum olduğunda da bu konuyu konuşacağız kendisiyle ve soracağım. Soracağım Onur Akay'a. Şimdi dostlar bir saniyenizi daha rica ediyorum. Ayrılız gerçekleri söylediğini 9 köyden, hakikaten öyle 9 köyden kovuyorlar Onur'u ya. Sevgili arkadaşımı. Son günlerde gündeme gelen iddialar diyor Onur Akay. Sizler için araştırdım ve gerçekleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, sevgili Onur Akay'ın yazdıkları. Öncelikle Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Abi ile ilgili spekülasyonlara bir nokta koyalım. Hani Afra Saraçoğlu'na teklif var. Afra Kenan İmirzalıoğlu ile oynayacak şeklinde iddialar vardı ya. Afra Saraçoğlu'nun bu projede Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri olacağı iddiası doğru mu? Kenan İmirzalıoğlu biliyorsunuz OGM Pictures ile süren görüşmelerin ardından Aile Bir İmtihandır Abi adlı dizi için resmi olarak anlaşmaya vardı. Projenin senaryosu Eylem Can Polat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven kaleme alıyor. Ancak Yalı Çapkın dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu'nun Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri olacağı yönündeki iddialar gündeme geldi. Bu söylentiler doğru değil. Peki Mert Ramazan Demir ile ilgili Assos tatili dedikoduları doğru mu? Mert'in Assos'ta ev kiraladığı ve geçtiğimiz haftalarda görüntülendiği o bayanla orada tatil yaptığı, hatta Mert'in menajerinin de orada olduğu ifade ediliyor. Mert'in menajeri zaten iş sebebiyle hep yanında oluyor. Ancak ev kiralama olayı doğru değil. Mert Assos'a Afra için gitti ve gitmişken orada bir sahne çekmeye karar verdiler ve çektiler. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun daha önce kiraladıkları tekneyi biliyorsunuz. Hatta orada basına yakalanmışlardı. Mert'in o tekneyi kiraladığı ve o bayanla gideceği de sosyal medyada yazılan yalanlardan. Yani doğru değil. Mert'in Göçek'te bundan 2,5 sene önce, 2 sene önce Afra Saraçoğlu'yla denizde öpüşürken e, videoların, görüntülerinin, fotoğraflarının çekildiği olayı biliyorsunuz. İşte o tekne, orada tatil yaptıkları tekneyle ilgili yok bu kadınla gidecekmiş falan diye. Bu iddialar doğru değil. Doğru değil diyor Onur. Sevgili arkadaşım ve ve
Çifte kumrular barıştılar diye bir ara başlık atmış Onur Akay. Evet, doğru duydunuz. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir arasındaki gerginlik sona erdi. İkili hem özel hayatlarında hem de profesyonel işlerinde yeniden bir aradalar. Afra çekimlerinden fırsat buldukça Akçay'a geliyor. Zaten söylediğim Assos'la Akçay arası yakın, 40-50 dakika. Tarçın, durur musun? Tarçın. Gitti o yavrum. Tarçın. Gitti, kedi gitti. Tarçın kedi kovalıyor. Mart İstanbul'daki Afra çekimlerinden fırsat buldukça Akçay'a geliyor. Mert İstanbul'daki projelerine ve çekimlerine devam ediyor. Afra Saraçoğlu'nun çekimleri de artık bitti sayılır ve Afra Akçay'da da tatil yapıyor. Annesinin yanına gidiyor geliyor. Çekimler devam ederken köpeği zaman zaman Akçay'da kaldı. Annesinin yanında kaldı yani. Afra Saraçoğlu kısa süre sonra İstanbul'a geçecek ve Mert Ramazan Demir'le birlikte senaryo okuyacaklar. Aynı sinema filminde buluşma ihtimalleri yüksek. Ayrıca Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'na İstanbul'da bir de sürpriz hazırladı. Onun da bilgisini aldım ve çok yakında sizlere de anlatacağım. Afra Saraçoğlu'nun bir Amerika seyahati planı da var ama kesinleşmedi. Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hem iş hem de aşk hayatlarında yeni bir sayfa açıyor. Sevgi ve saygılarımla diyor Onur Akay. Onur Akay, kalemine sağlık. Dostlar, Tarçın, kedileri kovalama Tarçın. Tarçın bebek, gel yanıma. Gel bebeğim. Gel bebeğim. Kovalama. Gelir misin? Bırak, saklandı oraya o hayvan. Zorlama. Kedi çok güzel bir kedi. Beyaz kedi. Bahçeye geldi ve bizim bahçede bir küçük ağacın sıkı yapraklarının arasına girdi, saklandı. Hatta ağacın bir dalına çıktı galiba. Gözükmüyor buradan ama Tarçın o ağacın etrafında fır dönüyor. Orada içeride kedi olduğunu biliyor ama çıkartamıyor onu. Ve çok kızdı Tarçın. Of ya. Emine Yıldız diyor ki Afra bence Amerika'ya gidecek diyor. Ege soruyor nasılsın abi diye. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Stoak, ben mert ve kızgın olsam bile o yaptıklarından pişman. Ben Metuk Adam izlemek istiyorum. Eğer Netflix aboneliğim bitmediyse gene olur. Afra ve Mert için seyrederim. En çok da bu filmde partneri yok daha. Emine Yıldız gitmeyecek diyor. Emine Yıldız gitmeyecek dedim diyor. Peki. Gitmeyecek de. Oraya öyle çıkmamış da onun için. Tamam. Bazen kelime hataları olabiliyor, normal. Lale İmanlı, ben kaçırdım, Afra ile ilgili konuştum diyor. Kaçıran arkadaşlar tekrar yayını izleyebilirler. Sevgili dostlar, beğen sayısı ve abone olmayanlar eğer abone olurlarsa çok memnun olurum. Dostlar, yarın ne günlerden? Yarın çarşamba. Yarın yine Allah'tan bir mani olmazsa burada olacağım arkadaşlar. Yine beraber olacağız canlı yayında. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, olur mu? Sağlık diliyorum hepinize. Mutluluk. Görüşmek üzere. Bay bay.